2024 Cuma. Saat gece 5:11. İçimde bir şeyler hissederek saat 18:35'te kalktım. Kafam daha sakindi. Sesleri daha iyi işitiyordum. Gördüklerimi daha iyi görüyordum. Kalktım ve emin şekilde şunları yazdım. Bakıyorum. Daha fazla nasıl dayanacağımı sorgular gibi. Neden diye bağırmak istiyorum ancak ağzımdan tek bir ses, bir nota dahi çıkmıyor. Nasıl bu kadar vahşileştik? Neden artık kan ve pislikten tiksinmiyoruz? Yoksa her gün aynı şeyleri yapmak bizi yordu mu? Her zaman gülmek ve kahkaha atmak istiyoruz. Ancak üstümüzde bu kadar pislik ve kan varken gülmek bizi deliden farksız yapıyor mu? Esprilerimiz daha iyi yozlaştı. Güldüğümüz şeyler üstümüzdeki gibi kan ve pislikle kaplandı. İzlediğimiz belgeseldeki timsahın üstüne fırlayan kandan zevk alması gibi kahkahalar içerisindeyiz. Bu bir belgesel olsa gerek. Ancak o ceylan üzülüp 5 dakika sonra ne timsah ne de ceylan hiç görmemiş gibi bakıyor. İşte amacın karın doyurmak olduğu bu ormanda üretim bolluğu içinde ne kadar cinayet ve tecavüz var. Şimdi bu bir delilik değil mi? Bunlar sence izah olmayan durumlar mıydı? Neden bağırmak istemiyorsun? Sahi, o ceylana ne olmuştu hatırlıyor musun? Yoksa sen de onun gibi daldın mı? Sayın izleyici yorgun bir iş gününün sonunda eve gelmişti. Onca motor ve bağırış sesi, çalıştığı ve emek verdiği sistemin ona getirisi gibi onu yormuştu. Ve çalıştığı sistem onu özel hissettirmek için söylediği gibi herkesin rahatlamaya hakkı vardı. Büyük binalar ve motor sesleri, çalıştıkları yapının, yani bu sistemin getirisi ve muhteşemliğiydi sanki. Ne kadar gürültülü, ne kadar abartılı olursa o kadar iyiymiş gibi. Kendi ufak odasında bir yemek hazırladı. Büyük dev duvarın karşısına geçerek, duvarın ona söyleyeceklerini dikkatli biçimde gözlemleyerek yemeğini yemeye başladı. Duvar her zaman ona doğruları söyler ve onun seçimlerine göre önüne bir şeyler çıkarır. Sonuçta algoritma bunun için vardır ve sayılar hiçbir zaman yalan söylemez. Bu kişiselleştirilmiş bir dava gibiydi ve herkes özel olduğu için bu duvarın önüne çıkardıkları sadece onun için. Sağlık duvar çalışanları tarafından hazırlanmıştı. Ayrıca sayın izleyici duvarı çok severdi. Çünkü onu bazen heyecanlandırır, hüzünlendirir, sevindirir, havalı hissettirir ve kimsenin görmediği şeyleri ona gösterirdi. Sayın izleyici her şeyi bilir şekilde yemeğini yedi. Duvar onun için mi vardı? Yoksa o mu duvar için yaşıyordu? Kim kimi yönlendiriyor ve kontrol ediyordu? Veya sayıları görmemesine rağmen nasıl doğru kabul ediyordu? Sahi belgesel izlese dahi kendine ben yararlı şeyler izliyorum der ve tatmin ederdi. Ancak elindeki bireyle sızan biri için sadece tatmin kelimesi doğruydu. Sayın izleyicinin sayın kelimesi bile kalmamıştı. Ayyaş ve sarhoştu.
çalışıyordu ancak bunu kontrol altındaki bir hipnozdan farkı da yoktu. Kendi seçimleri olduğuna inandırılmış şekilde. Duvarda ne görürse kabul edecek. Belki de bu şekilde bu onun ölçütü olacaktı. İzleyici göze batmadan yaşayacak. Farkında olmadan ölecek halde yatmaya gitti. İlk değil, belki de son da değil. Ancak sıradan bir gecede, sıradan şekilde ve sıradan olması istenerek, kısaca topluluk kurallarına uyarak bir sayfa ve ürün gibi mutlu şekilde yatacaktı. Bu gece komedyen öldü. Birileri neden olduğunu biliyor. Bedenimiz, yüzümüz ve etimizden başka kakkaların ortak olacak bir şeyimiz olmayacak. Onlar doyumsuzlar ve sofralarında tüketecekleri tek şey insanlar. Yamyamlığa uyum sağlamaktı, tatlı sofrada yer bulmak. Korkularından veya zayıflıklarından uzak tutan şey ise aç kalmak. İnsan hamam böceklerin arasında dünya sofrasında. Hepsinin sesi adaleti sağlayacakken bir ellerine bakıp gözleri dönmüş şekilde bu pisliğe parça olacak. Ve izah sağlayacak seslerini homurdanma ile çözecek olanlardı komedyeni öldürenler. Şimdi hiçbir şeyin izahı yok. Haklısın. Ve gülmek hepimizin hakkı. Kahkahalarınız ile boğulun. Hücum eder gibi bizi eğlencenizi bozduğunuz ile suçlayın. Hangi insan hamam böceklerinden anlar? Hangimiz tiksinmez ki insan etiyle beslenen şu mahluktan? Alkışlar bedenimizde yer kalmayana kadar. İşte komedyeni öldürenler ve izahı yok dedikleri dünya ve saygılarım ile sizler, felaketin sonuçları. Tahminen 2000'lerin başında. Duvar siyah değil daha beyazdı. Ani bir karar ile tüm bakanları büyülediler. O günler gözümün önünde bir serap ve okuyan değil yazan olmak için bir fırsat gibiydi. Ben de yazılan duvara yazmalıyım diye düşündüm ve kaydoldum. Her şey o kadar güzeldi ki istediğimizi konuşur ve söylerdik. Özgürlük içinde yazanları seçen bizdik. Bunun için para aldık. Her şey para içinde. Ancak çocuk masumluğu böyle görmezdi dünyayı. Sonra ise kimsenin beklemediği bir şey oldu. Kendi fikirlerimizin ne önemi vardı diye düşündük. Bu heyecanı ve ruhu takip etmedik. Onları sattık. Para almamız problem değil de para hiçbir zaman problem olmamıştı. Sana söylemeliyim ki problem heyecanın kağıt parçasından daha önemli olması. Sanki o kağıt parçasından çıkmamış gibi. Hali kalmamış ve seri üretim ile değerinin harcanması. Düşüncelerinin bile aklıma özgü olmaması. Ve dışına çıkmadan kalıplaşması. Herkesin aynı şeyi yapması. İzlediklerin, gördüklerin, dinlediklerin ve işin sonunda yediğin yemeğin bile böyle servis edilecek olması. Sorun sensin. İzlediğin şey topluluk kuralları oturtulmuş bir belgesel. Çünkü biz hayvan gibiyiz.
Ve farkında olmadan yemek yediğimiz yemlik bile ilaçlandı. Kullandığın telefon bir askeri ürün iken timsahların balıktan farkı yok. İzlediğin ürün seni anlatmıyor veya seninle alakalı değil. Çünkü sen ona dönüştün. Böylece satın aldın ve doymadın. Çünkü sana hitap etmesi zorunluydu. Şimdi ise binlerce duvar çalışanı ile kendi kafalarımızdan çıkanları değil, senin için başkaları tarafından karar verilmiş o şeyi yapıyoruz. Bu duvar sana servis edilen yemeği, müziği, belki tuvalette veya yatakta izlediğin şeyleri inşa ediyoruz. Onca motor ve bağırış sesinin, çalıştığımız ve emek verdiğimiz sistemin bize getirisi gibi. Herkes aynı gözlerle görür. Bazıları ise gördükleriyle yetinirler. Ancak sende farklı bir şey hissetmiştim. Annem ve babanın bile görmediği bir şey. Sen izleyici olduğunun farkındasın.